Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz zarif ve şık etol şal modelini çalışacağız. Şöyle bütün detaylarını görmenizi istiyorum. Yakından da göstereyim. Ben gerdirme işlemi yaptığım için şu an tül gibi, dantel gibi çok zarif, çok şık bir şal oldu. Ama tabii ki gerdirme işlemi yapmadan da sadece ütüyle de şalınızı örüp kullanabilirsiniz. Model böyle kendiliğinden desenleri oluşuyor ördükçe kenarda. Bu şekilde ekstra hiçbir uç ya da kenar yapmamıza gerek kalmadan örüp kullanabiliyoruz. Nişan bohçalarınızı, çeyizlerinizi süsleyecek ya da sevdiklerinize hediye etmek için bir model arıyorsanız bu model tam size göre. Ben çok severek örüyorum. Sizlerin de severek öreceğini düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Eğer hazırsanız hemen modelin yapımına başlayalım. Model anlatımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hatırlatmamı yaptıktan sonra kullandığım iplik ve şiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben şallarımı angora iplik kullanarak örüyorum. Bu şalımı da aynı şekilde angora iplikle ve 4 milim şişle ördüm. Ama videoda 3,5 milim şişle sadece 2 örnek üzerinden anlatımını yapacağım. Ve bütün detayları da sizinle paylaşacağım için siz de benimle birlikte çok güzel bir şal başlayıp tamamlayıp örebileceksiniz. İlmek bilgilerini vermek istiyorum. Modelimiz 13 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek. Yani burada ben 8 örnek kurdum. Şöyle göstereyim. Şu kısım bu ajurdan başlayıp şu ajura kadar olan bir kısım toplamda 1 örnek ve 13 ilmek. Buraya da 8 örnek yaptım. Yani siz de kaç örnek yapacaksanız daha geniş ya da daha dar yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden hesaplamayı şu şekilde yapmalısınız. 13 ilmek ve katları artı 4 ilmek olarak hesapladığınızda şalın genişliğini ayarlamış olursunuz ve artı kenar ilmekleri. Yani isterseniz 4, isterseniz 5, kaç ilmek yapacaksanız. Yani şişe ilmek atarken ben burada 13 ilmek ve katları artı 4 olarak attığımda 108 ilmek ediyor. Artı 5'er ilmek kenar ilmeği verdiğimde toplamda 10 ilmek yani 118 ilmek olarak başlayıp örebilirsiniz. Tabi eliniz çok gevşek ya da sıkıysa gerdirme yapacak mısınız, ütü yapacak mısınız? Bunlar da genişliğini belirler. Ben gerdirme işlemi yaptım ama etollerde gerdirme işlemine gerek olmadan hafif buharlı ütüyle üzerine tülbent sererek eşitliğini, düzgünlüğünü bozmadan hafif ütüyle de ütüleyebilirsiniz. İlmek sayılarımız bu şekildeydi. Genel bilgileri verdiğime göre hadi hep birlikte modelin yapımına geçelim. Ben modeli 2 örnek üzerinden göstereceğim. Hesaplamada nasıl yapıyorduk? 13 ilmek ve katları artı 4 ilmekti. Yani o 2 örnek için 13 26 ilmek artı 4 ilmekle 30 ilmek ve şu an küçük bir parçada göstereceğim için ikişer de kenar ilmeği olarak ilmeklerimi atacağım. Ben şu anda misinalı şiş kullanıyorum ama ekrana rahat sığması açısından böyle kullanıyorum. Siz normal düz şişlerle de başlayıp örebilirsiniz. Ve ilmekleri atarken ben gerdirme işlemi yapıyorum. Bu yüzden kasma yapmaması için, daha rahat gerdirme ya da ütüleme işleminde daha rahat olması için 2 kat kullanıyorum şişimi. Yani 2 şişime birden ilmek atıyorum. İlmekleri de nasıl atıyorum? Tabii ki siz ilmek alma şekliniz, ilmek atma şekliniz farklı olabilir. Nasıl eliniz alışıksa o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben bu şekilde parmağıma doladım. Bu şekilde bir tur döndürüyorum ve burada oluşan yuvarlağın içinden geçirip buradaki ipimi de alıyorum ve ilmeğimi attım. Dediğim gibi ben 2 şişime birden atıyorum. Çünkü alt kısmının kasma yapmasını istemiyorum. Böyle 2 şişe değil, tek şişede atıp başlayabilirsiniz. Mesela bazen de ben öyle yapıyorum. Şalımı 4 milim şişle öreceksem 4,5 ya da 5 milim şişe ilmek atıp daha sonra örmeye başladığımda ilmekleri attıktan sonra normal öreceğim şişle devam ediyorum. O zaman da ilk sırası çok sıkı olmuyor ve ütülerken gerdirme işleminde sorun çıkarmıyor. Ben ilmeklerimi atıp geliyorum. Toplamda 34 tane ilmek attım ve artık
Hemen ilmek attıktan sonraki sırada modeli kurmaya başlıyoruz. Şişimin bir tanesini çıkardım. Ve 2 kenar ilmeği vermiştim ben. Siz kaç tane verdiyseniz 4 olur, 5 olur, 3 olur. Ya da benim gibi 2 ilmekse bu kenar ilmeklerini hep haroşa olarak öreceğim şal bitene kadar. O yüzden şu anda 2 tane düz ilmek ördüm. Ben haroşaları düz örerek yapıyorum ama siz ters örerek yapıyorsanız o da olur. Yani elinizin alışık olduğu şekilde devam edebilirsiniz. 2 kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz ördüm. 2 düz, dola, sola kes. Sola kesi şöyle 2 ilmeği birlikte düz ördüğümüzde sola kes şeklinde örmüş oluyoruz. Ne yaptık? 2 kenar ilmeği haroşa. Ondan sonra 2 tane düz, dola, sola kes ve tekrar 2 ilmeği örerek sola kes ördüm. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz ördükten sonra bir tane doladım. Burada biz bir tane modelimizi kurmuş olduk. Şu an 2 örnek üzerinden göstereceğim demiştim ya. İlk örneğimizi tamamladık. İkinci örneğe de tekrar nasıl başlıyoruz? Son olarak dolamayı yaptıktan sonra ilk başta kenar ilmeğinden sonra yaptığımız gibi tekrar 2 ilmek düz ördüm. Dola, sola kes, tekrar sola kes ve 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz ördükten sonra bir dolama yaptım. Yani ikinci örneğimi de tamamladım. Eğer siz 3, 4, 5 örnek hani daha geniş örecekseniz ki şallarda daha geniş yapıyoruz. Yine tekrar 2 düz dola sola kes sola kes 7 düz dola şeklinde model tekrarını yapacaksınız. Ben şu an 2 örneği tamamladım. Son olarak dola yaptıktan sonra artı 4 ilmeğimiz vardı. O modeldeki ajuru sonuna da ekliyorduk. O kısma geldim şimdi. Bunun için de tekrar 2 düz ördüm. Dola, sola kes ördüm. Sola keslerim. İlmeğin ikisini birlikte düz örerek yapıyorum. Ve kenar ilmeklerim haroşa. Bunları da düz olarak ördüm. Örgünün ters yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Sadece kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de düz olarak haroşa ördükten sonra diğer bütün ilmeklerimi örgünün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde başka işlem olmadığı için diğer sıralarda arka yüzünü göstermeyeceğim video çok uzamasın diye. Bütün artırmalarımız, eksiltmelerimiz, bütün ilmeklerimiz arka yüzde ters. Sadece kenar ilmeklerimiz haroşa olarak şal boyunca devam edecek. Son ilmeklerime de geldim. 2 kenar ilmeğim vardı. Onları da düz örerek haroşa örüyorum. Ve modelin ikinci sırasına geldik. Modelin ikinci sırasında kenar ilmeklerimi örüyorum. Her zaman olduğu gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de düz olarak haroşa ördükten sonra sağ kes örüyorum. Yani sağ kes nasıl yapıyorum ben? Siz aslında şu şekilde ilmeğin bu kısmından girerek de örebilirsiniz ama benim el alışkanlığım arkadaki ilmeği öndeki ilmekle yer değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte düz ördüğümde sağ kes örmüş oldum. Dola 2 düz. Dola 2 düzden sonra sola kes. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Dola 1 düz. Bir örneğimizi tamamlamış olduk. Şimdi yine ikinci örneği kuruyorum. Sağa kes öreceğim. Arkadaki ilmeği öndeki ilmekle yer değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Sağa kes.
dola, 1 2 düz, sola kes, 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördükten sonra dola, 1 düz. İkinci örneğimi de tamamladım. Yine diğer üçüncü örneğe geçerken sağa kes, dola, 2 düz diye devam edilecek. Ben ikinci örneğimi tamamladıktan sonra yine ajur kısmındayım. Sağa kes, dola, 2 düz ve iki kenar ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde dediğim gibi başka hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Modelin 3. sırasında yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi de düz olarak haroşa ördüm. Model kısmındayım. 2 düz, dola, sola kes. Bir tane daha sola kes. Bildiğiniz gibi sola kesler 2 ilmeği bir örerek oluyordu. Ve 5 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 ilmek düz ördüm. Dola, 1 2 ilmek düz ördüm. Bu kısımda bir modeli tamamlamış olduk. Bir örneği. İkinci örneğe başlıyorum şimdi. Tekrar 2 düz, dola, sola kes. Sola kes ve 5 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra dola, 1 2 ilmek düz ördüm ve sondaki ajur kısmına geldim. Yine 2 düz, dola, sola kes ördükten sonra iki kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle görüntüsünü de göstereyim. Daha net belli değil ama ilerledikçe model ortaya çıkacak. Modelin 4. sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ve haroşa ilmeğim olarak 2 ilmeğim oldu. Ve sağa kes, dola, 2 ilmek düz ör. Sola kes. Bu sola kes yaptığımız yerler hep aynı hizadan devam ediyor. Sola kes yaptıktan sonra 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 ve 4 ilmek düz ördükten sonra dola, 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir modelimi tamamladım. İkinciye geçiyorum şimdi. Yine sağa kes, dola, 2 ilmek düz ör. Sola kes, 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra dola, 1 2 3 düz yaptım ve yine kenar ajur kısmında sağa kes, dola, 2 düzle sıramı tamamladım ve iki kenar ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelin 5. sırasındayım. Sıra sayılarıyla ilgili şöyle de bilgi vereyim bu arada. Ben 1 2 3 4 5 diye sıra sayılarını sayarken ön yüzde işlem yaptığım sıraları sayıyorum. Arka yüzde hiçbir işlem olmadığı için onları saymıyorum. Yani bir ön yüzden bir arka yüzden ördüğümüzde birinci sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu konuda da kafa karışıklığı olmaması için bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 5. sırada ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bir düz kenar ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz ör, dola, sola kes. 3 ilmek düz örüyorum ve sağa kes yapacağım. Onu da bildiğiniz gibi arkadaki ilmeği öne getiriyorum ve 2 ilmeği birlikte ördüğümde sağa kes yaptım. Sonrasında 4 ilmek düz örüyorum ve bir tane doladım. Burada yine bir modeli tamamladık. İkinci modeli kuruyorum. 2 düz, dola, sola kes. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra sağa kes. 4 ilmek düz ör. 4 ilmek düzden sonra dola ve 2 düz, dola, sola kes yaparak
kenar ilmeklerime geldim. 6. sırada 2 kenar ilmeğimi ördükten sonra sağa kes, dola ve 2 düz ördüm. 2 ilmek daha düz ördükten sonra sağa kes yapıyorum. Ve 4 ilmek düz örüyorum. Dola, 1 düz. Burada birinci örneğimizi tamamladık. İkinci örneğime geçerken sağa kes, dola, 1 2 düz, 1 2 düz, yani toplamda 4 ilmek düz ördüm. Sağa kes, 4 ilmek daha düz örüyorum. Dola, 1 düz ve son ajur kısmında yine sağa kes, dola, 2 düz örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeklerimi de haroşa olarak devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Model biraz kendini belli etmeye başladı. Modelin 7. sırasında ilk ilmeğimi örmeden aldım ve ikinci ilmeğimi de haroşa olarak ördükten sonra 2 düz, dola, sola kes. Burası ajur kısmımız. Şöyle göstereyim. Sola kes yaptıktan sonra 1 düz ve sağa kes. Ve 4 ilmek düz ör. 4 ilmek düzden sonra dola, 1 2 düz örüp birinci modelimi tamamladım. Şimdi tekrar 2 düz, dola, sola kes, 1 düz, sağa kes ve 4 ilmek düz örüyorum. Dola, 1 2 düz, son ajur kısmına geldim. Burayı da 2 düz, dola, sola kes örerek sıramı tamamladım. Modelin 8. sırasında kenar ilmeklerimi örüyorum. Sağa kes, arkadaki ilmeği öne getirip ikisini birlikte ördüğümde sağa kes uygulamış oluyorum. Dola, 2 düz ve bir tane daha sağa kes yapıyorum. 4 ilmek düz ör. 4 ilmek düzden sonra dola, 3 ilmek daha düz örüyorum. Ve burada da birinci modeli tamamladık. İkinci model için yine sağa kes, dola, 1 2 düzden sonra yine sağa kes, 4 ilmek düz ör. 4 ilmek düz ördükten sonra dola, 1 2 3 düz örüp yine sağa kes, dola, 2 düzle sıramı tamamladım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Bildiğiniz gibi arkada kenar ilmekler haroşa ve bütün ilmekleri ters olarak örüp tamamlıyoruz. Şöyle modeli de göstereyim. Modelin 9. sırasında kenar 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum tabi. Devamında 2 düz, dola, sola kes, yani 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Dola, 3 ilmek düz örüyorum ve sağa kes. Arkadaki ilmeğimle yer değiştirip ikisini birlikte ördüm. Sağa kesten sonra 4 ilmek düz, 3 4 ilmek düz ördüm ve birinci örneğim tamamlandı. İkinci örneğim için yine 1 2 düz, dola, sola kes, dola, 1 2 3 düz, sağa kes, 1
2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Son ajur kısmında da yine 2 düz dola ve sola kes yaparak sıramı tamamlıyorum. Modelin 10. sırasında yine kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördükten sonra sağa kes yaparak ajurumu yapıyorum. Dola, 2 düz. 2 kenar ilmeği sağa kes, dola, 2 düz ördükten sonra bir düz dola ve 2 ilmek düz ördükten sonra sağa kes. Ve 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi yine ikinci örneğime geçiyorum. Sağa kes, dola, 1, 2 düz ördükten sonra bir düz dola, 1, 2 düz ve sağa kes. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4 ilmek düz ördükten sonra sondaki ajur kısmındayım. Sağa kes, dola, 1, 2 düz örüp kenar ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Şöyle modelimiz göstereyim. Bu sırada bu şekilde görünüyor. 11. sırada kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. 2 düz dola, sola kes. 2 düz dola, bir düz ve sağa kes ördüm. Sonrasında 4 ilmek düz örüyorum. Ve ilk modelimi tamamladım. İkinci modelimde yine 2 düz dola, sola kes. 2 düz dola, sola kesten sonra 2 ilmek düz ördüm. Dola, bir düz ve sağa kes. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. Ve son ajur kısmındayım. 2 düz dola, sola kes ve kenar ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. 12. sırada kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sağa kes, dola, 2 düz. Bu kısım bizim ajur kısmımız. 2 düzden sonra tekrar 1, 2, 3 düz dola, sağa kes ve 4 ilmek düz örüyorum. Tekrar sağa kes, dola, 1, 2 düzden sonra 1, 2, 3 düz dola, sağa kes ve 4 ilmek düz örerek örnek kısmımı tamamladım ve sondaki ajuru yapıyorum şimdi. Bunun için de sağa kes, dola, 2 düz örerek sıramı tamamladım. 13. sırada kenar ilmeklerimi ördükten sonra 2 ilmek düz ördüm. Dola, sola kes. Dola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördükten sonra sağa kes yaparak ilk modelimi tamamladım. 2 düz dola, sola kes, dola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördükten sonra sağa kes. 1, 2 düz dola, sola kes ve kenar ilmeklerimi örüyorum. 14. sırada
Yine 2 kenar ilmeğim, sağa kes, dola, 2 ilmek düz ördükten sonra bir düz, dola ve 6 ilmek düz örüyorum. 5 ve 6 ilmek düz ör, sağa kes. Tekrar sağa kes, dola, 1 2 düzden sonra bir düz, dola ve 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördükten sonra sağa kes. Tekrar sağa kes, dola ve 2 düzle sıramı tamamladım. 15. sırada 2 kenar ilmeğim, 1 2 düz ördükten sonra dola, sola kes yapıp ajurumu tamamladım. 2 düz, dola ve 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek düzden sonra sağa kes yaparak ilk örneğimi tamamladım. 2 düz, dola, sola kes, 1 2 düz, dola, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra sağa kes, 2 düz, dola, sola kes ve kenar ilmeklerimi ördüm. Tekrar bakalım modelimize. Şöyle göstereyim. Artık modelin yarısını tamamlamış olduk. Toplam 24 sıradan oluşuyor modelimiz. Arka sırasını örüp diğer sırada devam edelim. 16. sırada 2 kenar ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sağa kes, dola, 2 ilmek düz örerek ajur kısmımı tamamladım ve 3 ilmek düz ör, dola, 4 ilmek düz ör. 4 ilmeği düz ördükten sonra yine sağa kes yapıyorum ve bir örneğimi tamamladım. İkinci örneğe de yine sağa kes, dola, 2 düz yaparak devam ediyorum. 2 düzden sonra 1 2 3 düz, dola, 4 ilmek düz ör. 4 ilmek düzden sonra sağa kes. Tekrar sağa kes, dola ve 2 ilmek düz örüp sıramı tamamladım. 17. sırada kenar ilmeklerimden sonra 2 ilmek düz örüp dola, sola kes yapıp ajurumu tamamladım. Yani 2 kenar ilmeğim, 2 düz, dola, sola kes. Dola, 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra sola kes. Yani 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Sola kesten sonra 3 ilmek düz örüp birinci örneğimi tamamladım. 1 2 düz, dola, sola kes, dola, 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra sola kes ve 3 ilmekle bir modeli daha tamamladım. Kenar ajur kısmı için de yine 2 düz, dola, sola kes ve 2 kenar ilmeğimi de haroşa olarak tamamladım. 18. sırada kenar ilmeklerimden sonra sağa kes, dola, 2 ilmek düz örüp
Tekrar bir düz, dola ve 4 ilmek düz örüyorum. 3 4 ilmek düzden sonra sola kes. Yani 2 ilmeği birlikte ördüm. Ve 2 ilmek daha düz örerek ilk modelimi tamamladım. Sağa kes, dola, 1 2 düzden sonra bir düz, dola ve 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düzden sonra sola kes, 1 2 ilmek düz ördüm. Sağa kes, dola, 2 düz ve kenar ilmeklerimi ördüm. 19. sırada kenar ilmeklerimden sonra 2 ilmek düz ördüm. Dola, sola kes. 1 2 ilmek düz ör, dola ve 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düzden sonra 2 ilmeği bu şekilde birlikte örerek bir tane sola kes yaptım ve bir düzle ilk modelimi tamamladım. Tekrar 1 2 düz, dola, sola kes, 1 2 düz, dola, 1 2 3 4 ilmek düzden sonra sola kes, bir düz, 1 2 düz, dola, sola kes ve kenar ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. 20. sırada 2 kenar ilmeğimden sonra sağa kes, dola, 1 2 ilmek düz örerek ajurumu tamamladım. 1 2 3 düz, dola, 1 2 3 4 ilmek düzden sonra sola kes örerek bir modelimi tamamladım. Tekrar sağa kes, dola, 1 2 düzden sonra 1 2 3 ilmek düz, dola, 1 2 3 4 ilmek düz ördüm ve sola kes yaparak model kısmımı tamamladım. Yine ajur için sağa kes, dola, 1 2 ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi 4 sıra daha ördük mü bir model tamamlamış olacağız. Şu anda bu şekilde görünüyor. 21. sırada 2 kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 ilmek düz, dola, sola kes. 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra sola kes. 1 2 3 ilmek düz örüp bir dolama yaptım ve ilk örneğimi tamamladım. İkinci örneğime geçerken yine 2 düz, dola, sola kes. 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra sola kes. 1 2 3 düz, dola, 1 2 düz, dola ve sola kes yaptım. Kenar ilmeklerimi de haroşa olarak örüp sıramı tamamladım. 22. sırada 2 kenar ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve sağa kes, dola, 2 ilmek düz ör. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz, sola kes, 1 2 ilmek düz ör, dola, bir düz yaparak ilk modelimi tamamladım. Sağa kes, dola, 1 2 düz, 1 2 3 4 düz, sola kes, 1 2 ilmek düz ör, dola, bir düz ve
kenar ajur modelim içinde sağa kes, dola, 2 ilmek düz ördükten sonra kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. 23. sırada kenar ilmeklerimden sonra 2 ilmek düz, dola, sola kes ve 4 ilmek düz örüyorum. Sola kes, bir düz, dola, 1, 2 düz örerek ilk modelimi tamamladım. Tekrar 1, 2 düz, dola, sola kes, 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördükten sonra sola kes, bir düz, dola, 1, 2 ilmek düz ör, 1, 2 düz, dola, sola kes ve kenar ilmeklerimi de haraşo olarak ördüm. Modelin 24. sırasında 2 kenar ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve sağa kes, dola, 1, 2 düzden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sola kes, dola, 1, 2, 3 ilmek düz örüp ilk modelimi tamamladım. Şimdi ikinci model için yine sağa kes, dola, 1, 2 düz, 1, 2, 3, 4 ilmek düz, sola kes, dola, 1, 2, 3 düzden sonra sondaki ajuru yapıyorum yine. Sağa kes, dola, 2 düz ve kenar ilmeklerimi örerek hem sıramı tamamladım hem de modelimizin bir kısmını tamamlamış olduk. Yani modelimizin ilk sırasından 24. sırasına kadar ördüğümüzde bir tekrar yapmış oluyoruz. Şalın boyuna ulaşabilmesi için ben bu gördüğünüz şalı toplamda 8 defa tekrar ettim. Yani nasıl? İlk sırasından, birinci sırasından başladık. 24. sıraya kadar ördüm. Birinci tekrarım. Tekrar yine birinci sırasına dönüp yani bu 24. sırayı ördükten sonra tekrar birden başlayıp 24'e kadar ördüm. İkinci tekrar. Tekrar birinci sıraya gelip bu şekilde birden 24. sıraya kadar olan kısımları 8 defa tekrar ettim. Şalımın üzerinde de göstereyim. Arka sırasında ördükten sonra ilmek kapatmayı da birlikte yapalım. Şal modelimizi 24 sırada tamamladık. Bu sırayı tamamladıktan sonra tekrar videoyu geriye alıp birinci sıradan itibaren başlayıp 24'e kadar öreceksiniz. Sonra tekrar 24. sırayı ördükten sonra yine birinci sıradan başlayıp 24'e kadar öreceksiniz. Ben bu şekilde bu şalda toplamda 8 tekrar yaptım ve 165 santim boyuna ulaştım ama herkesin eline kullandığı şişe ipe göre bu ölçü değişir. O yüzden bir de ben gerdirme işlemi de yaptım. Sizin ölçerek ilerlemenizde fayda var. Eğer ütü falan yapacaksanız bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü ütü de ölçüyü değiştirecektir. Eninde 65 santim 8 örnekle benim ulaştığım benim elimle eninde 8 modelde 65 santim boyu da 8 tekrarla 165 santim kadar oldu. Şöyle modeli daha net şöyle açıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel. Örmesi de oldukça kolay bir model. Bu kısım bu bir model tekrarı şalda nereye denk geliyor? Hemen onu da göstereyim. Şöyle buradan başlayıp buraya kadar olan kısım bizim 24 sıramız. Bu şekilde bir tekrar, 2 tekrar, 3 tekrar, ben 8 tekrar yaptım ama siz 9, 10 yani yapacağınız ürüne göre modeli tekrar ederek şalınızı tamamlayabilirsiniz. Ekranda da hep mavi çıkıyor. Petrol yeşili çok güzel bir yeşil aslında ama hiç alakası olmayan bir mavi görünüyor şu anda ekranda.
Artık siz de istediğiniz renklerde, ebatlarda örüp kullanırsınız. Şimdi modele başlarken 2 şişe attık kasma yapmaması için. Kapatırken de yine kasma yapmaması için oldukça gevşek bir şekilde kapatmamız gerekiyor. İsteyen tığla da kapatabilir. Ben bazen öyle de yapıyorum ama şimdi şişle nasıl kasma yapmadan ilmek kapatırız onu göstereceğim size. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini düz olarak ördüm ve ilk ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atlattım. Şimdi ben yine buradan kesmeye devam edersem, ilmekleri kapatmaya devam edersem modeli gerdirirken ya da ütü yaparken uç kısmı sıkı olacak ve kasacak. Bunun için de ne yapıyorum? İlk ilmeğimi kapattıktan sonra bir tane zincir çektim. İsterseniz tığla da yapabilirsiniz tabi. Bir tane zincir çektikten sonra ikinci ilmeğimi de ördüm ve bu şişimde olan ilmeği onun üzerinden geçirdim. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir zincirden sonra sol şişimdeki ilmeğimden bir tanesini ördüm ve sağ şişimdeki ilmeği bu şekilde üzerinden atlatıyorum. Ve yine bir tane zincir çektim. Bu şekilde yaptığımızda kasma olmadan çok güzel bir şekilde kapatmış oluyoruz. Ben gerdirme yapacağım ve uçlarına bu şekilleri vereceğim için, çünkü buralardan iğneleyerek gerdirme yapıyorum. Siz de böyle yapacaksanız ya da ütüleyecekseniz de bu şekilde arada zincir çekebilirsiniz ya da daha kalın şişlerle kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir ilmeği örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeği üzerinden atlattıktan sonra bir zincir çekerek bütün ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım, geldim. Gördüğünüz gibi hafif marullu görünüyor bu şekilde. Bu benim için hiçbir problem değil. Çünkü ben bu şekilde gerdirme yaparken buralarından iğneleyeceğim için benim buna ihtiyacım var. Ama siz gerdirme işlemi yapmayacaksanız yine de ilmekleri kapatırken çok sıkı yapmayın. Bir numara büyük şişle ya da tığla rahat rahat geniş geniş kapatırsanız hani zincir çekmeye de gerek kalmaz. Bu kenarındaki şu kısımları da göstermek istiyorum. Ben buralardan yine gerdirme yaparken bu şekilde iğnelediğim için buradaki şekiller oluşuyor. Ama siz gerdirme yapmayıp ütüleyerek kullandığınız zaman yine hafif bir bu şekilde görüntüsü olacak. Şöyle, bu renkle de güzel oldu. Bu 21 numara gri renk ve ben bu rengi çok sevdim. Son günlerde bununla şal örüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun da numarasını hatırlamıyorum ama petrol yeşili. Bu ekranda gördüğünüz mavi renk değil. Hem de simli bir ip. Bana çok soruluyordu, simli iplerle gerdirme yapılabiliyor mu, nasıl oluyor, nasıl görünüyor diye. Hiçbir sorun yaşamadım. İster simli ister sim olmadan örüp kullanabilirsiniz. Şalın, modelin anlatımı bu şekildeydi. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Benim için yorumlarınız, beğenileriniz çok kıymetli. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.